Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün size YouTube kanalımızın Irklar Köşesi'nde Avustralya çoban köpeklerini tanıtmaya çalışacağız. Diğer bilinen isimleriyle Australian Shepherd, Sheepdog veyahut da Aussie diye bilinen, Aussie diye tanımlanan bir ırk Avustralya çoban köpekleri. Türkiye'de çok yaygın değil ama var olan bir ırk ve isminden yanılsama yaratabilecek olan bir ırk. Çünkü aslında orijini yani bu köpeğin kökeninin Amerika'nın batısı, Batı Amerika olduğu biliniyor. Ama ismi Avustralya çoban köpeği olarak lanse ediliyor. Fakat bu konuda net bir bilgi yok. Yani neden Amerika'da yaratılmış bir köpek olmasına rağmen ya da Amerika'da oluşturulmuş bir ırk olmasına rağmen Amerika'nın batısında neden isminin Avustralya çoban köpeği olduğu konusunda net bir bilgi yok bu köpeğin. Geçmişi konusunda da yani tarihçesi konusunda da net bir bilgi bulunmamakta ve Avustralya çoban köpekleri isminin aksine Amerika'dan köken alan ırklar içerisinde. Evet, bu ırkın bazı ırklara benzerliği var. Özellikle Border Collie'ye ve İngiliz çoban köpeklerine benzerliği olan bir ırk. Australian Shepherd'lar özellikle Border Collie ile çok karıştırılır ama tabii ki ırk olarak farklı grup içerisinde olan ırklar aslında, yani Border Collie ile farklı olan ırklar ama tabii ki grup olarak ikisi de çoban köpekleri sınıfı içerisinde değerlendirilen, özellikle FCI klasmanında çoban köpekleri içerisinde değerlendirilen ırklar. Australian Shepherd'lar hangi konuda çalışabilen köpekler? Bu köpekler iş köpeği sınıfına giren köpekler. İsminden de anlaşılacağı gibi tabii ki çoban köpeği, yani sürü gütmede kullanılabilen köpekler. Çok iyi pet olabilen köpekler. Agility'de yani çeviklik yarışmalarında kullanılabilen köpekler. Obedience yarışmalarında, itaat yarışmalarında kullanılabilen köpekler. Frisbee yarışmalarında kullanılabilen köpekler. Çok iyi servis köpeği olabiliyorlar. Guide dog olabiliyorlar. Yani görme engelli insanlara rehberlik yapabilen köpekler haline gelebiliyorlar eğitildikleri zaman. Eğitilebilirlikleri çok yüksek köpekler, tıpkı Border Collie'ler gibi. Doğru egzersiz edildiği zaman da çok iyi aile köpeği olabilen köpekler Australian Shepherd'lar. Bu köpeğin özelliği tıpkı Border Collie'lerde olduğu gibi çok farklı işlere yönlendirilebilen, eğitilebilirliği çok yüksek, uyum ve kapasitesi çok yüksek olan köpekler. Türkiye'de söylediğim gibi Border Collie kadar yaygın değiller ama yine de Türkiye'de de örneklerini görmek mümkün. Hatta halihazırda sanırım kurulmuş olan bir derneği de var. Avustralya Çoban Köpekleri Derneği şeklinde federasyona bağlı olan bir derneği olduğunu da biliyorum. Bu köpeğin enerjik bir yapısı var. Tıpkı Border Collie'lerde olduğu gibi egzersizi ve oyunu çok seven köpekler. O yüzden eğer böyle bir köpek sahiplenmek istiyorsanız, bir Avustralya çoban köpeği edinmek istiyorsanız egzersizine ciddi anlamda önem göstermeniz gerekiyor. Tıpkı Border Collie'ler gibi, ki bunlar doğru kurgular içerisinde organize edildiği takdirde bu ırkta apartman dairesinde de, bahçede de, aile köpeği olarak da, iş köpeği olarak da çok rahat yetiştirilebilen köpekler. Size olarak, büyüklük olarak orta sınıf köpekler, medium size olarak geçen köpekler. Ağırlıkları 22-23 kiloları çok fazla geçmiyor. Genellikle 15 ila 20 kilo arasındaki periyotta kalıyor Avustralya çoban köpeklerinin. Tabii ki erkekleri biraz daha iri ve gösterişli cüsseye sahip oluyorlar bu köpeklerin. Ve renk varyetelerine baktığımız zaman da birçok renkte, tıpkı Border Collie'lerde olduğu gibi birçok renkte gözlemleyebiliyorsunuz. Red diye bilinen kırmızı beyaz, yani kızıl beyaz olabiliyor. Kahverengi beyaz olabiliyor. Çikolata diye bilinen, chocolate diye bilinen renk varyetesinde olabiliyor. Merle olabiliyor, yani parçalı renkli. Videoda gördüğünüz köpek tricolor merle diye geçen bir renk. Red merle olabiliyor. Siyah beyaz olabiliyor. Siyahı çok ağırlıklı olabilecek şekilde olabiliyor. Tricolor olabiliyor. Yani 3 renk, siyah, kahverengi, beyaz şeklinde de görülmesi mümkün renk varyeteleri içerisinde. Birçok renk varyetesi var. Tıpkı Border Collie'lerde olduğu gibi.
Özellikle çocuklarla arası iyi olabilen köpekler doğru organize edildiği takdirde, yani iyi aile köpeği olabilen köpekler, ama tıpkı Border Collie'ler gibi ciddi egzersiz ihtiyacı içerisinde olan köpekler. Bir Aussie sahibiyseniz çok düzenli egzersiz yaptırmanız gerekiyor. Ve tıpkı Border Collie'lerde olduğu gibi frisbee, agility gibi egzersizler veyahut da sporlu programlara yönlendirdiğiniz zaman mental algıları son derece sağlıklı kalabiliyor Avustralyan Shepherd'ların. Bu ırkında bir takım bütün saf ırklarda olduğu gibi bir takım hastalıklara genetik yatkınlıkları var. Tıpkı Border Collie'lerde olduğu gibi bu ırkında göz anomalilerine, özellikle retinal bozukluklara yatkınlığı var. Dikkate alınması gereken bir şey. Kalça displasisine yatkınlığı var. Yine dikkate alınması gerekecek şekilde mutlaka önemsenmesi gereken durumlar bunlar. Hayatının belli evrelerinde mutlaka veteriner hekiminizle organize şekilde bu hastalıklara yatkınlığın olup olmadığının check edilmesi gerekiyor. Genetik yatkınlığı olduğu için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine epileptik oluşumlara yatkınlığı olan bir ırk, genetik olarak yatkınlığı var. Özellikle bu genetik olarak predispoze olduğu hastalıklara karşı mutlaka kontrollü gitmek gerekiyor. Kontrollü olarak büyütmek gerekiyor. Aussie'lerin tüy yapısı Border Collie'lerdekinden biraz farklı. Alt tüy yapıları çok daha kuvvetli olan köpekler. O yüzden taranmaya ihtiyaçları var. Mümkünse günlük veyahut da 2 günde bir mutlaka tüylerinin taranması gerekiyor. Eğer düzenli bir tarama yapılmazsa tüyleri birbirine karışabiliyor, kıtıklaşabiliyor ve buna bağlı olarak da birçok problem yaşanabiliyor. Ve evde beslenecek köpeklerse tüy dökme olasılıkları yüksek köpekler, eğer titiz insanlarsa bir Aussie edinirken mutlaka bunu göz ardı etmemelerinde fayda var. Ve bu hayvanların beslenmesine de dikkat etmek gerekiyor. Obeziteye yatkınlıkları var, kolay kilo alabiliyorlar. O yüzden kilo kontrolüne de dikkat etmek ve beslenmesine özen göstermek gerekiyor. Bu ırkın mesela videoda gördüğünüz köpek kuyruksuz bir köpek. Bu ırk genetik formatta kuyruksuz olarak da doğabiliyor. Normalde kuyruklu da olabiliyorlar ama bazı üreticiler doğduktan hemen 1-2 gün içerisinde özellikle Amerika'da kuyruklarını kesiyorlar. Bu ırk öyle lanse edilmiş bir ırk olduğunu düşündükleri için, ama tabii ki biz hiçbir zaman, eğer doğuştan kuyruksuz olarak doğuyorsa zaten buna söylenecek bir şey yok, ama sırf o ırkın spesifik özelliği diye kuyruğunu kesmek, doğduktan 1 gün sonra da olsa, 3 gün sonra da olsa hiç fark etmez. Organ noksanlığına sebebiyet verecektir. Her bu tip ırklarda bahsettiğim gibi kesinlikle kuyruk kesimleri, kulak kesimleri gibi estetik hedefli olan yapılan operasyonların yanında olmadığımız, karşısında olduğumuzu her sefer olduğu gibi yine de bu videoda da bildiriyorum. Videoda gördüğünüz köpek bobtail diye bilinen, yani kuyruğu olmaksızın bir Aussie, ama Aussie'lerin içerisinde kuyruklu doğanlar da var. Genetik olarak formatta kuyruksuz olarak da doğabilen köpekler. Bu ırkı alacak kişilerin tıpkı Border Collie'de de verdiğim örnekler gibi aktif insanlar olması gerekiyor. Harekete alışık olması gerekiyor. Egzersiz seven insanlar, köpeğine ciddi vakit ayıracak ve köpeğiyle birlikte spor yapmaya vakit bulacak ve bundan keyif alacak kişilerin Aussie edinmesinde fayda var. O yüzden bir Aussie edinecekseniz tüm bu özellikleri düşünüp, özellikle de outdoor sporları seven, köpeğiyle spor yapmaya hazır ve vakti olan insanların tercih etmesini tavsiye ediyorum.